kimlik nedir? Bunu konuşmamız gerekiyor, değil mi? Ekranımı size böyle yerleştireyim müsaadenizle. Peki sosyal kimlik nedir? Aidiyet nedir? Bunlar önemli konulardır. Ben burada bugün sizlere bu konuyu işte Tacvelen Turner en meşhurlarıdır. Onu kullanan birçok çatışma çözümlemesi kuramları üzerinden giden insanlar var. Ben bugün daha çok Kaufman çalışmasının üzerinden vereceğim. Kaynakçada da görebilirsiniz. Bir iki tane kaynakçaya koyacağım size bu isimleri. Oradan görebilirsiniz. Hani burada şimdi sizi sıkmamak için atıf yapmadım ama kaynakçada görebilirsiniz, okuyabilirsiniz eğer ulaşma imkanınız var ise. Şimdi buradan baktığımız zaman sosyal kimliklerimiz, değil mi? Üyesi olduğumuz sosyal gruplardan gelir. Bu da ne demektir? Aslında çokludur sosyal kimliklerimiz. Bir tane sosyal kimliğimiz yoktur. Evet, zaman zaman bir sosyal kimliğimiz öteki sosyal kimliklerimizin ötesine ve üstüne çıkabilir. Daha hakim olabilir ama her zaman için çoklu kimliklerle yaşarız bireyler olarak. Biz ara kesitlerde de yaşarız, değil mi? Mesela sizin herhangi bir kimliğiniz bir başkası onu paylaşmıyorsa ve kendi toplumunuzun içinde ama üçüncü bir grubun içindeki insanlar paylaşıyorsa onlarla ortak bir kimliğiniz de oluşur ama siz o bir kimliklerinize de devam edersiniz demektir o. Sadece böyle işte bu toplum mühendisi dedim, işte Türkçe konuşan Kıbrıslılar, Kıbrıslı Türk'ün tesini güçüldelim filan, inkar edelim filan. Onlar toplumsal mühendislik üzerinden sosyal kimlik algısını değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ama bize ne diyor çalışmalar? Aslında bir tarihsel konumlama vardır orada. Diğer insanlarla etkileşim içerisindesiniz. Yani bu ne demektir? Öyle kolay kolay, değil mi? Bir kimlik oluşumlarınızı böyle lafla birilerinin etkileyebileceği bir durum yok. Yaşadıklarınızla oluşturuyorsunuz. Bir tarihsel anlatı vardır şüphesiz. O anlatıyı da çok değiştirmeye çalışanlar ise alternatif tarih sunuyorum falan diyorlar. Avrupa Birliği'nin istediği o alternatif tarih değil, değil mi? Başka bir egemenin bakış açısından bir tarih okuması veriyorlar. Orada da birazcık dikkatli olmak gerekiyor sanırım. Şimdi bu noktadan baktığınızda biz kim, biz bunu nasıl oluşturuyoruz noktasından götüreceğiz konuşacağımız meseleyi. Tabii ki sosyal kimliklerimiz evrilebilir, değişebilir ama herhangi bir şekilde insanların içinde bulunduğu özgür koşullardan da bağımsız gelişmeyecektir. Yani siz ne kadar da mesela işte biz Kıbrıslıyız, işte bilmem ne filan böyle ara bölgecilik üzerinden bunu götürdüğünüzde insanlar pasaport almaya gidiyorlar mesela Güney'e, değil mi? Orada ben de gidiyorum. Ama ne yapıyorsunuz? Onu da ayrıca işte ne kadar kendine çelişiyorsun filan onu da anlatacağım size. Niçin çelişki olmadığını da rahat olun. Bir şekilde, değil mi? Siz orada bir pencerenin önünde bir kuyruk olarak beklerken biliyorsunuz aslında bu Kıbrıslılığın söylendiği kadar basit bir lafla olmayacağını. Çünkü orada aslında kendinizi bir öteki olarak görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Tek bir insana bağlısınız. Öbür taraftaki pencerelerde giden gelen yok, o insanlar oturuyor orada ama siz beklemek zorundasınız filan. Devletin kurgusunun içerisindeki yerinizi görüyorsunuz. Burada insanlar vıdı vıdı ne söylerse söylesin siz aslında yaşadığınızı biliyorsunuz orada. Birilerinin böyle sosyal medyada bunun dışında böyle lafazanlıklar etmesiyle de değişecek bir şey değildir. Tecrübe çok önemli bir şeydir. Buradan devam edelim. Kıbrıslılık üst kimliği nasıl kurgulamaya çalışılıyor? Şimdi iki topluma yönelik bir ve yaşam içindeki dönüşüme ait değil. Yani aslında Kıbrıslılık güzel bir ülke olabilir ama tek bir gruba yöneliktir. Bu proje, bunu görmeniz gerekiyor. Bu bir projedir, bir toplum mühendisliği projesidir. Daha çok da hedefe aldığınız grup kimdir? Kıbrıslı Türklerin kimliğidir.
onların çekirdek kimliklerini, Kıbrıslı Türklerin çekirdek kimliklerini hedefliyorsunuz. Rumlarınkini aslında orada hiç dokunulmadan korunan, kendi çekirdeklerine böyle bir kabuk ördünüz dışarıdan, koruyorsunuz, ona hiç dokundurmuyorsunuz. Ve iç dış, iç grup dış grup kavramlarında kim iç gruptadır, kim dış gruptadır bunu değiştirmeye çalışıyorsunuz. İç grup, dış grup herkesin sahip olduğu bir algılama meselesi. Yani mesela bize bunu hep öğretiyorlar kitaplarda. Ben şu anda bir sınıfa girsem birine sarı kağıtlar, öbürüne pembe kağıtlar versem daha çok fazla bir şey söylemeden sarılar ve pembeler olarak bir iç grup ve dış grup oluşuyor. Anlamının ne demek olduğunu çok fazla bilmesek bile kaçınılmazdır o. Dil mesela çok yaratır. Aynı dili konuştuğunuz insana bir iç grup oluşturuyorsunuz. Aynı dili konuşmadığınız anda da bir dış grup noktasına düşebiliyorsunuz kolay bir şekilde. Şimdi bizim Kıbrıslı Türklerde baktığınız zaman bu Türkçe konuşan Kıbrıslılar noktasına olayı çekmeye çalıştıklarında size ne diyorlar? İşte kendi isminizi değiştirin, rahatsız olmasın başkaları. Başkaları sizin varlığınızdan rahatsız oluyorsa onu ben Kıbrıslı Türk diyemiyorum. Yani doğmuşum, büyümüşüm Kıbrıslı Türk. Yok Türkçe konuşan Kıbrıslı, yok Kıbrıslı Türkçe konuşan. Böyle bir lafazanlıklar, yok T'yi küçült birleştir, böyle bir gramer, dil bilgisi şeylerinin ötesine geçen, değiştiren böyle bir kavramlar çıkarıyorsunuz. Neden? Çünkü oradaki aslında kimlikle kavgalısınız. Ama bu arada da çok ilginç bir şekilde bakıyorum, topluyorum gerçekte ne oluyor tabanda. Bu barış gruplarının içindeki insanların söylemleri beni çok enterese ediyor gerçekten. Türkçe konuşan Kıbrıslı, Kıbrıslı Türk Birleşik Tesi Küçük bilmem ne, Kıbrıslı sadece işte derken bu taraftan konuşurken Kıbrıslı Elenlerle buluştuk. Kıbrıslı Elenlerle şuraya gittik. Kıbrıslı Elenler çıktı karşımıza. Bunlar 2000'lerden sonraki süreçler bunlar. Bu son dönemler 2010'lar filan. Şimdi Rum ve Elen, evet Rum e, e, bağlantılıdır, değildir ama bizim kafamızın içerisinde, değil mi? Bizim kendimizin Türkçeyi ifade edişinde Kıbrıslı Rum'la Yunan aynı değildir. Elen aynı değildir bizim için. Biz Elenleri daha çok Yunanlılar görürüz. Tarihsel olarak da öyledir. Öğretimiz de öyledir. Algımızdır burada önemli olan şey. Ben doğdum büyüdüm. Kıbrıslı Elenler diye bir şey hiçbir zaman söylemedim. Nereden geliyor bu sürekli olarak iki toplumlu faaliyetlerin içinde sıklıkla bulunan insanlara bu laflar etkileşim içinde oldukları insanların diktesidir. O ne demektir? Siz Türkçe konuşan Kıbrıslı ama toplumunuza da onları Kıbrıslı Erenler çünkü onların kimliğine saygı göstermeniz lazım ama sizin orada kendi Kıbrıslı Türk kimliğinizi kabul edilir bir noktaya çekmeye çalışmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir meseledir. Düşünmeniz gerekiyor burada. Başka önemli yani sosyal medya üzerinden dönen şeyler de var. Mesela acıların bayramı sadece Rumlarla ilgili olabiliyor. 74'te sadece Rumlar acı çekti. 60-63 dönemleriyle ilgili hiçbir şey yok. Kimse EOKA için böyle sayfalarca onlar kendi şeylerini kutladıklarında acıların bayramı olmaz filan diye bir kurguda görmüyorsunuz orada. Bu sloganlaştırmalar ve yerinden edilmişlik de sadece Rumların. Çok ilginç bu yurt dışında yaşarım ben. İşte birisi bana diyor ki empati göstermemiz lazım Rumların yerinden edilmişlerine. Bunu unutmamamız lazım. Benzer şekilde de bir tane hem Rumca hem Türkçe konuşan bir Rumca konuşan Kıbrıslı bana haddimi bildiriyor. Sosyal medyadan kendine birkaç tane soru atıyor beni sosyal medyadan. Demokrasi de böyle bir şey bizim. İki toplumlu grubun içinde beğenmediğinizi silersiniz. Blok direkt konuşmaya gerek yok.
bana diyor ki sen bu insanların farkında mısın evinde ne diye. Ben Limasolluyum, yerimden edilmişim. Nasıl farkında olmayacağım ama orada bir sessizleştirme var. Yani aslında burada olan şey nedir? Değil mi? Sizin hafızanız, sizin tecrübeleriniz sayılmaz. Çünkü neden? Aslında o da çünkü aslında adını koyalım. Maalesef bir savaş oldu. Çok yazık bir durum. Ama savaşın kazananı hesap edildiği gibi Yunan cuntası olmadı. Türkiye oldu. O yüzden de acı kaybeden tarafın böyle bir basit çıkarım üzerinden neredeyse 35-40 senedir götürüyorlar bize bu durumu. Bunu anlamanız gerekiyor ve bu Kıbrıslı kurgusunun da gelip düğümlendiği noktadır bu. Sizin hafızanız susacak. Beni konferansa davet ediyorlar. Az bir zaman yani çok o da olmuyordu hiçbir zaman ama bir defa beni davet ettiler. Ona da gitmedim. Bu söylem doğru mu acaba? Güya sorguluyorlar ama 74'ten başlıyorlar konuşmaya şeyi. Ben 74'ten başlamak istemem ama öyle bir şey yoktur tabii ki Kıbrıs'ta. Hakim olan grubun konusunu konuşmanız gerekir. Bunun da dışına çıkamazsınız o şekilde baktığınızda. Çünkü onların elindedir. Söylemi tutma, değil mi? Çünkü tanınırlık kendilerine bu şeyi sağlıyor bir şekilde. Etkinliği sağlıyor bir şekilde. Bir sonraki videomuzda azınlık çoğunluk dinamiklerinin olduğu yerlerde üst kimlik kurgusunda yaşanan sorunlar neler olabilir? Ona bakacağız. Uyumlu azınlığın barış gelebilsin adı altında nasıl bir sebeple adaletsizliklere ve eşitsizliklere sessiz kalabildiğini konuşacağız. Örneklerimizle de Kıbrıs'ta federasyonu savunduğunu düşünenlerin hangi şekillerde bu iki toplumlu faaliyetlerde adaletsizliklere sustuklarını irdeleyeceğiz. Konuşacak ne çok şeyimiz var. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla.